Bu videonun konusu clickbait insanlar. Aslında clickbait hayatlar da diyebiliriz ama her yerde. Clickbait nedir? İlk önce Türkçeleştirelim. Tıklama tuzağı, tıklama yemi deniliyor ama asıl mantık şu. Yani size internette, YouTube'la çok özdeşleştiği için YouTube'da diyeyim. YouTube'da işte öyle bir video kapağı gösteriliyor ki içinde ne var diye merak edip giriyorsunuz. Ve işin kötüsü YouTube içerik üreticilerinin, yeni nesil ismiyle YouTuber'ların üzerine kalıyor ihale. Hiç öyle değil. Çünkü aslında YouTube devrinden çok önce başladı bu clickbaitçilik. Lakin televizyonda, magazinde, her yerde gördüğünüz bu clickbait insanların sohbetinde de var. Gelin görelim clickbait insanlar kimmiş? Hoş geldiniz. Çeşitli isimler günümüzde açıklamalar yapıyor. İşte bir profesör, Canan Karatay bir şey söylüyor. Ercüment Ovalı çıkıyor, şu tarihte bir şey açıklayacağım diyor. O tarihe odaklanıyorsunuz. Bazı insanlar size sohbet sırasında gel bir şey anlatacağım diyor, bir şey çıkmıyor. Boşu boşuna vakit kaybediyorsunuz. İşte bunlar clickbait insanlar ama araya ilk önce bu insanlar niye bu hale geldi onu ekleyeceğiz. Televizyonda var. Televizyonun en baba clickbait denilen tıklama tuzağı, ilgi tuzağı olan şeyler, televizyonda tıklama olmadığı için doğal olarak fragmanlar, dizi fragmanlar. Dizinin o tanıtımında yani Türkçesi, 1 dakikalık ön tanıtımında öyle şeyler gösteriyor ki sanıyorsun ki dizide herkes birbirini öldürecek ya da dünyanın en mutlu dizisini, en komik filmini, dizisini izleyeceksin. Sinemada da bu trailer denilen fragmanlar vardır ki ön tanıtım diyelim, iyice Türkçeleştirelim. Filmin fragmanına bakarsın, hayran kalırsın. Sinemaya gidersin. Halbuki bütün görmek gereken şey meğerse fragmanda, ön tanıtımda varmış. Televizyonda da dizinin ön tanıtımında o karakter öldü mü, öyle mi oldu, patlama oldu, ne oldu? Klasik arka sokaklar. Maalesef arka sokaklarda bu çok oluyor. Bir dönem evde yattığım dönemde mecburen ben de maruz kaldım, izledim, merak ettim. Her fragmanında ilginç bir şey görüyordun ama içinde öyle bir şey yok. Sırf diziler mi günah geçse? Magazin programları. Pazar sabahı açarsınız, bir magazin programı izleyeceksiniz. O onunla mı yakalandı? Bu ünlü kim? Yüzünü böyle bir blur yaparlar, buğulandırırlar. O ne oldu, bu ne oldu? Bunları verirler. Tam program o bölüm gelir, 55 kere başa döner. Tam onu söyleyecek, bir daha döner. 4 kere başa döndükten sonra ne olacaksa onu anlatır ki hiçbir şey de çıkmaz. Ama meslek bunu gerektiriyor. Yani merak salmayı, merak uyandırmayı gerektiriyor ki televizyon ana haber bültenlerine kadar gidiyor. A Haber'de de görüyorsun, Fox Haber'de de. Birazdan öyle bir haberle karşınızdayız ki falan filan. 5 saat o haberi bekliyorsun ve o haberde hiçbir şey çıkmıyor. Genelde bunu alttan bantla da yaparlar. Uyanıklıktır. Az sonra şu haber. Bilmem ne olan ünlü kim, öldü mü, bilmem ne oldu mu. Survivor'ı falan söylemiyorum. Onun tamamı zaten daha önce video olarak çekmiştim. Aşağıdan buradan bir yerden görürsünüz. Televizyonu aldık kenara koyduk. Ve gazeteler. Gazeteler bu işin babası. Hani sattıran, manşet attırmak. Ama o manşetler özellikle spor gazetelerinin çıkması artık suyu çıktı. O büyük isim Fenerbahçe'de. Bakıyorsun o büyük isim kim? İşte masör. Mesela. Bunu siz çok iyi biliyorsunuz. Yalan haberler de çoktu işte. Ronaldo 50 kere Fenerbahçe'ye gelmiştir. Bir tek hani öyle he tabii deyip de gerçek çıkan şey Roberto Carlos. Ama onun dışında her sene bir Ronaldo geldi Türkiye'ye. O yetmedi, futbolu bırakan Pele'ye bile aldılar Maradona'yı. Sürekli domates kanser mi yapıyor? O ünlü oyuncu diziden ayrıldı. Diyorsun ki acaba hangi ünlü oyuncu dizisinden ayrılmış? O dizi bitiyor ya da. Kapakta 5 tane oyuncu var. En dandik olanı ayrılmış meğerse. Yani sanatta emeğe dandik denilmez ama en toplum için önemli olmayan isim diyelim. Bir diğer taraftaysa ünlü oyuncu vefat etti. Yani birinin ölümü üzerinden ben böyle reyting sömürülmesine çok karşıyım. Klasik haberlerden bir tanesi. O clickbaitlerin babalarına baktım. Biraz interneti de araştırdım. Kim neden şikayetçi. O ünlünün son halini göreceksiniz. Şok olacaksınız. Böyleydi. Yanında böyle blurlanmış yine. Anlamıyorsun kim oldu. Mozaiklenmiş. Tam açıyorsun. 15 kere sayfa geçmen gerekiyor ki o haberi bulasın. Bunu niye yapıyorlar? İnternet sitesi daha fazla tıklanma alsın ve Alexa gibi internet sitelerinin sıralamasını çeken yerlerde yukarıda dursun. Sabahla Hürriyet'te bunlara bayılırlar böyle sahte haberlere. Hoş, Sözcü de Cumhuriyet de yapıyor. Ama senin gerçek bilgiye ulaşman için 5 sayfa gitmeni engelleyen Twitter hesapları gördüm. Eğer ki böyle manşete ilginç olan haber varsa hemen altına açıklamasını yapıyor Twitter hesabında. Reklamını yapmayacağım. Ama amme hizmeti yapıyor. Klasik haberler o ilimiz yaşadı. Bilmem neler şu oldu. Bedelli askerlik çılgın haber. Bütün bedelli askerlik bekleyenlere devlet ısmarlayacak falan.
O havayı yaratıyor sana. Dolayısıyla gazeteler bu işten gerçekten çok ekmek yiyor. YouTube yapıyor. YouTube bariz yapıyor. En büyük YouTuber hesaplarında bile dünya düz mü diye kapak görürsün. Yani bu dünya düz kelimesini geçirirler. Bir biz yapmadık, söyleyeyim size. Diğer tarafta bakıyorsun, dolar pazartesi 10 lira mı? Biliyorsun Selçuk Geçer falan bunları çok sık yapıyordu. Sonra devletten uyarı alınca hepsini kaldırdı korkudan. Ben bu şahsın YouTube kanalından bunları kaldırdığını hatırlıyorum. Hatta size video çekmiştim ama yine aynı yere geri dönmüş. Bak, son 19 saat, 2 gün, 3 gün, her gün aynı tema. İşte clickbait bu. Clickbait insan da bu. Yani bu hani Cumhurbaşkanı ve Berat Albayrak ekonomik terörist diyordu ya. Terörist bu. Altın rekor üzerine rekor kuracak demedik mi? Ben dolar 12 lira olacak demedim mi? Şimdi işte clickbait ahlaksızlığı budur. Şimdi normal spekülasyon suç bu ülkede. Hep bu mantıkla kazanan bir insan, işte bu çirkinlikler YouTube'u kalitesiz hale getiriyor. Birçok YouTube kanalı clickbaitle kazanmak zorunda. Sebebi şu: YouTube'un kapağı gördüğünde tıklama oranına bakıyor. Yani biz 100 kişiye gösterdik. İşte 5 tanesi tıkladı. Bu iyi bir orandır. 10 falan mucizedir. %10. %10'a gösterirse bir 100 kişiye daha gösteriyor. Ya da 1000 kişiye daha gösteriyor. Dolayısıyla kapağı tıklatmak zorundasın ama biz bugüne kadar sahte kapak hiç yapmadık. Yani kapağın içerisinde olup kapakta görünüp de içeride olmayan bir şey yapmadık. Ama işin babası reklamlarda başladı. Reklamlarda aslında Türkiye çok acımasız bir şey gördü ki, biraz mizahta hassassanız videonun şu 2 dakikasını atlayın. Baştan uyarayım. Türkiye'de benim kuşağım buna mı denk geldi? Şimdiki Z kuşağı bunu hatırlar mı bilmiyorum. Gazete ilanları ile bir muzurluk, buna aslında muzurluk değil mi? Terbiyesizlik başladı ve ötesine gitti. Atlas Jet'in turizme ilk girdiği dönemlerde, yolcu taşımaya, ve o ilk haberi, gazete haberi, henüz ikinciyiz bizimle niye uçasınız giydi. Bunda aslında çok böyle hani insanların merak edeceği, aşağıya okuyacağı bir hikaye yoktu. İşte devamını okutturmaya gazete üzerinde de clickbait diyebiliriz. Sonrasında iş ilginçleşti. Atlas Jet böyle ilginç, gerçekten de ilginç bilgiler vermeye başladı. Bacaklarınızı çok seviyoruz. Ne oluyor diyorsun? Yani benim bacaklarıma hayırdır diyorsun. Koltuk araları 77 santimmiş o yüzden. Enteresan. Sonra iş yürüdü gitti. 77 santimin kıymetini oturanlar bilir. Yani aslında evet, yani harbiden de öyle de işte insanın aklına çirkin şeyler geliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bu cinsellikle böyle bir şeyleri çağrıştırma tekniği. Ve iş çok öteye gitti. Şimdi büyüteyim biraz. Artık buradan sonrasında herhalde çok da seslendirmeye gerek yok. 69 liradan koltuk sattığı için böyle ilginç bir haber yapmışlardı. Sonra coştular efendim. Ekranda gördüğünüz üzere bu artık bence çok çirkindi. Yani bence bu Türkiye'de protesto edilmesi ya dava edilmesi gereken bir reklamdı. Çok tepki göstermemişlerdi o dönem. Ve tabii ki artık Atlas Jet'in işin suyunu çıkardığı yerler. Bunu bir dönem Regal diye bir marka da yapmıştı. İşte sattığı çamaşır makinesi beğenmeyeni tokatlıyordu falan filan ama bu kadar iş çirkinleşmemişti. Ve artık gazetelerde bu olay ilerledi. Rakibi Pegasus'tu ve Ali Sabancı'ydı. Sabancı grubunun olduğu için işte böyle okumaya utanacağım ilginç haberler çıkmaya başladı. Ve Ali Sabancı da dayanamadı, cevap verdi. Yani ben Sabancı ailesinden böyle bir yanıt beklemezdim mesela. Dolayısıyla clickbait, hani reklamın devamını okutayım masumluğu böyle büyüdü gitti. Yani normalde şuna baktığınız zaman diyorsun, ne oluyor acaba? Başarılı mıydı? Evet. Ahlaklı mıydı? Hayır. Gördüğünüz gibi dibine kadar da çirkin bir aşamaya varmış bu olay. Mağazalarda var. 2 al 1 öde, 3 al 2 öde, 4 al hiç ödeme. Öyle garip garip formüller çıkıyor ki bir süre sonra vitrinde onu gördüğün zaman kafan karışıyor. Bir şeyler cazip diyorsun. Şu an ekranda gördüğünüz gibi ne oldu anlaşılmayan indirimler var. %60 öyle, şu kadar da bu kadar hediye çeki. Bunu yaparsan kasada indirim. Bit kadar yazılan indirim şartlarını okuyamıyorsunuz tabii ki. İndirim çeki veriyor sana. İndirim çekini alıyorsun. Diyorsun ki bu nedir? İşte Haluk Bey diyor 100 liralık ürün aldığınız ikinci alışverişinizde size 50 lira indirim. Diyorum ki elimde 2 tane ürün var. Biraz önce söyleseydiniz alışverişi 2'ye bölerdim. İkincisi indirimli olurdu. Bir sonraki alışverişinizde. Şimdi hanım kızımızı da üzmek istemiyorum doğal olarak.
Diyorum ki yani kasadan çıkıp geri gelip bunu böyle girip yapsaydım o zaman ikinci alışveriş olacaktı. İşte orada error veriyor, yani sistem karışıyor doğal olarak. En klasikleri son gün bitti, batıyoruz, kapattık gidiyoruz, öyle kralı imkan. Lakin vatandaşımızın aklını mahveden hesap şudur. Bir kere %50 indirim. Böyle deli gibi yazar vitrinde. Vitrinde boştur ha. Böyle dersin ki yağmalandı herhalde. %50 indirim. Orada şey yazar küçücük. İkincisine görmezsin. %40 indirim. Bir de kasada ek %10 indirim. Vatandaş bunu topluyor. Diyor ki 50, 40, 10 bedava bir şey var. Bedava değil tabii ki. Senin içeriye girmen için tuzak. Ve genelde de maalesef o clickbait olan tuzaklar işte. Tıklama tuzakları, mağazadan içeri çekme tuzakları. Fiyatı 4 katına çıkarıldıktan sonra kim bilecek neyin ne olduğunu, yarı fiyatına indirilmesi gibi bir şey. İnternetle birlikte ortaya çıktı ki mağazadaki kitap inanılmaz pahalı. Raftaki ürün gidip de mağazadan, DNR'dan raftan aldığında benim kitap 38 lirayken internette 18 liraydı. Arada fahiş bir fark var. Tabii ki mağazadan satmakla internetten satmak farklı. Ama o zaman mağazada bak dene, internetten sipariş et. Ve geldik clickbait insanlara. İnsanların içerisinde bu tıklama, kendisine ilgi çektirme, tuzağa manyak insanlar çoktur. Telefon açar, Haluk'cum 20 dakikaya sendeyim, acayip bir şey konuşacağız. Çok önemli. Ya hayır diyemezsin, çok önemli dediği için sen de bir panik dersin, gelir. Haluk bu aralar içimde bir sıkıntı var. Dersin ki abi hayırdır, hani halen ciddi bir şey var sanırsın. Üzerime geliyor, basıp gitsem mi? Şimdi onu söyleyebileceğim bir tek şey var da onu söylesen dostluğunuz kalmayacak. Bu bir tip. Bir diğeri hemen buluşalım, akşam inanılmaz bir şey anlatacağım size. Şok olacaksınız. Buluşursun. Şunu bir yiyelim ondan sonra. Şu çorbayı içelim. Tatlı yiyelim. Oğlum üstüne bir kahve içelim ondan sonra. Dur dağılmayın anlatacağım. Buradan bir yere gidelim. Yeter daha yani bir şey anlat. Onun derdi yalnızlık. Yalnızlıktan dolayı bir tane eline ilginç bir şey geçtiğinde belki geçmese bile kendine göre ilginç. İlgi çekmek istiyor. Çocukluktan beri geliyor. Ve işin kötüsü ben de bunun muzdaribiydim. Yani ortaokul yıllarında özellikle. Ben ortaokul diyeyim onu. Benim dönemimde ortaokul yılları deniyordu. Ortaokul yıllarında sırf insanların ilgisini çekmek için kendim çok tipsiz, şivesi bozuk, garip bir tiptim. İlginç konular uyduruyordum ve insanların bununla ilgilenmesini istiyordum. Ve bir süre sonra insanlar haklı olarak benden sıkılıyordu. Sonradan lisede aklım dank etti ki ben insanları aslında kandırıyorum, dolandırıyorum. Dolayısıyla aslında clickbait ruhlar hep var. Ama birisi karşınıza çıkıp da bunu yapan kişi çok çok büyük bir profesör olabilir. Şöyle harika bir şey buldum ve insanlığı kurtaracağım dediğinde inanmak istiyorsunuz ve görüyorsunuz ki daha önce biz bu ülkede neyi gördük? Milyonluk Instagram hesapları olan fenomen hanımefendiler koronanın ilacı bulundu, boğaz pastili dediler. Hatta korona kaptıysanız da iyileşiyorsunuz dediler. Daha önce bu konuyu işlemiştik biliyorsunuz ama bu videoyu çekerken dedim ki acaba ne ceza aldılar? Hani ne oldu, pişman oldular mı? Hiç, sıfır. Yani şu olayı size bir hatırlatayım çok kısaca. Ellerinde Noatek diye bir boğaz pastili vardı, bitkisel bir zımbırtı. Bakın ne diyorlardı, koronaya yakalandıysanız tüm virüslere karşı şöyle süper böyle süper. Olan direncinizi arttırıyor. Tüm virüs türevlerine karşı vücut direncini korumaya yardımcı müthiş bir ürün. Korona da dahil tüm grip türlerine karşı. Merhabalar. Çok yakın arkadaşımın tavsiyesini ben de size tavsiye etmek istiyorum. Ben size bir arkadaşımın da bana tavsiye ettiği No Attack diye bir takviye var. Onu tanıtmak isterim. Son zamanlarda şu anda No Attack dediğim bu ek takviye gıdası olan içinde Eşsiz formülüyle vücudu tüm virüs ve türevlerine karşı koruma altına alıyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Korona da dahil tüm grip türlerine karşı. Hem de enfekte olmuşsak bile hızlı bir şekilde iyileşmemize yardımcı olur. Sonra bunların hakkında soruşturma açıldı ve bakın ne demişler. Seda Sayan pişkince kendini savunmuş. Tüm kanallarda yayınlanmıştı zaten, ben de kullanıyorum demiş. Seray Sever hiç utanmadan arkadaşımın annesi kullanıyordu, ben de içeriğini beğendim. İşte bu tip insanlar clickbait'ten, Instagram'dan, şuradan buradan bir şekilde insanları sömürmeye devam edecek. Bu da işte clickbait aslında. Seni kandırarak bir yere yönlendiriyorsa ve üstüne paranı alıyorlarsa zamanını mı alması daha kötü, zamanını mı alması daha kötü senin, paranı mı sen karar ver. İşte o clickbait insanlar maalesef bu toplumda hiç ayıklanmadılar.
Siz hayatınızda bu tip ilginç haberleri, tıklama tuzakları, internet haberleri bilmiyorum ne olursa olsun başlık olarak yazarsanız aşağı ilginç şeyleri sevinirim. Link kabul etmiyor maalesef yorum bölümü. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.